Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kaldıraçlı işlemler konusunda bir video paylaşmak istiyorum. Şu anda açtığım pozisyon yaklaşık $6.700 bir kârda. Bundan yaklaşık 10 dakika önce bu pozisyonun karlılığı yaklaşık $8.000'dı. Fakat şu anda $6.000 kadar düştü. Ben nasıl $6.000 kar ettim? Nasıl bu parayı daha çok arttırabiliriz? Ve bu pozisyonu neden açmaya karar verdim? Bugün sizlere bunu anlatmak istiyorum. Pozisyon devam ederken. Şu anda gördüğünüz gibi fiyat durmadan değişiyor. Yani gerçekten kaldıraçlı işlemleri açmanız için kalbiniz ve beyninizin çok sağlam olması lazım. Sinirlerinize hakim olmanız lazım ve psikolojinizi çok iyi bir şekilde yönetmeniz lazım. Öncelikle bu pozisyonu 5x açtım. Neden daha çok kaldıraçlı açmadım? Daha çok kaldıraçlı açsaydım daha çok para kazanacaktım. Bu arada şu ROA'ya dikkat edin. Bakın nasıl değişiyor videonun içinde. Burada 85.000 adetlik bir Ripple'la long pozisyondayım. Yani Ripple'ın artacağını düşündüğüm için long girmiş bulunmaktayım. Kaldıracım 5x. Neden 5x? Çünkü 5x sayesinde %20'lik bir Ripple'ın yükselişinde ben paramı 2'ye katlayacağımı düşündüm. Hatta bundan önceki gün 10 kaldıraçla Ripple işlemindeydim. Fakat ben bu işlemi 5x'e çevirdim çünkü risk artmıştı. Daha az kaldıraçlı işlemler açmak pozisyonunuzu sürdürülebilir kılmak için gayet avantajlı olacaktır sizler için. Kaldıracı arttırdığımızda risk artar. Özellikle pozisyonu yeni açmışsak, ben şu an çok kârda olduğum için param azalmış, artmış çok önemsemiyorum. Zaten kârdayım. Güzel bir kâr oranı yakaladım. Fakat ben bu pozisyonu 0.39'dan açtım. Ben pozisyonu açtığımda 0.37'ye kadar düşürdüler. Ve eğer benim kaldıracım 20x olsaydı veya daha çok olsaydı Ripple böyle şanlı bir şekilde yükselmişken ben bu pozisyonun dışarısında kalacaktım. Çünkü beni likit edecekti eğer 20x açsaydım. Çok büyük yükselişlerden önce, bu tarz büyük yükselişlerden önce kaldıracınız yüksekse sizi diskalifiye etmek için genellikle bir aşağı yukarı şöyle bir oynatırlar. Ve siz oyun dışında kalırsınız. Sonra yükselir. Öyle yoluna devam eder. Dikkatli olun. 5-10 kaldıracı hiçbir zaman geçmeyin. Bu önemli. Neden Coin Ripple seçtim? Çünkü Ethereum büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bitcoin büyük bir yükseliş yaşamıştı. Ve Ripple'ın dava olayından dolayı Ripple çok yükselmemişti. Hatta ben normalde Ripple'a hiç bulaşmıyordum. Çünkü çok tehlikeli görüyordum. Fakat geçen bir anda bir günde 0.40'lardan geldi 0.76'lara kadar. Ben de açıkçası bu harekete özendim ve bu hareket benzeri bir hareketin gelebileceğini düşündüm. Hani haksız da çıkmadım. Yani çok büyük bir yükseliş olmadı fakat ben 5 kaldıraçla bile şu anda %70'lik bir kar oranına sahibim. Ki bu videoyu çekmeden önce bu kar oranı %90'a kadar çıkmıştı. Ve şu anda işleme devam ediyorum. Eğer 0.45'in altına inersek ben büyük ihtimal işlemi stoplayacağım. Ve ettiğim karlarla güzel bir motor almayı planlıyorum. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde ettiğiniz karlarla yolunuza devam etmek yerine bu karları ettiğiniz karlarla kendinize bir ödül verip ana paranızda tekrardan devam etmeniz güzel olacaktır. Pozisyonu kapatmak istediğimde de şurada limit kısmına fiyatı yazıyorum. Ne kadarlık miktarını yazıyorum. Ne kadarlık kapatmak istediğimi. Ve bu şekilde kolay şekilde kapatabiliyorum. Eğer bu Ripple ben bunu satmazsam ve 0.31'e kadar da düşerse benim param likit olacak. Yani benim param sıfırlanacak. Bu riskli bir şey. Kaldıraçlı işlemlerde kesinlikle uyumamalısınız. Ben eskiden bir gün uyuyakaldım ve benim yüklü bir şekilde param da o zaman batmıştı. Zaten bu kaldıraçlı işlemler ya çok iyi bir şekilde bizim hazırladığımız eğitimleri izleyebilirsiniz ya da bunu bata bata öğrenirsiniz. Yani ben öncelikle bir böyle paramı biraz batıra batıra öğrendim. Siz aynı şeyi yaşamayın diye de eğitim videoları çektim. Şu anda genelde insanlar Ripple'a girmeye korkuyorlar. Çünkü Ripple'da dava olayı var. Ve herkesin korktuğu yerde ben geldim işlem açtım ve para kazandım. Yani nerede çok insan varsa insanlar genelde neyi çok alıp satıyorsa oradan para kazanmak genelde zor oluyor. Bu da nacizane bir tavsiye. Yani insanlar korkarken siz alın. İnsanlar alırken siz satın. Ya bu Bitcoin için de öyle. Bitcoin $4.000'ken herkes korkuyordu ve o zaman alanlar çok güzel kar etti. Fakat Bitcoin $40.000 geldiğinde şimdi tüm halk almaya başladı. Yani tüm halk duyduğunda, tüm televizyonlarda Bitcoin diye paylaşıldığında Bitcoin'in değeri genelde düşüyor. 2017'deki Bitcoin boğasında da bunu görebilirsiniz zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı, bol sağlıklı günler diliyoruz.